Merhaba, Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Pınar. Bugün sizlerle birlikte bu güzel kadife terliğimizi öreceğiz. Kadife terliğimizin yapım aşamalarını tüm detaylarıyla birlikte videomuzda bulabileceksiniz. Ayrıyeten kadife terliğimizi böyle güzel geyik figürüyle süslemek istedim. Dilerseniz siz düz olarak da kullanabilirsiniz. Böyle sevimli figürler de ekleyebilirsiniz terliğimize. Dilerseniz malzeme listemize bir göz atarak yapım aşamasına başlayalım. Yeni yıl terliğimizin malzemeleri şöyle arkadaşlar. Kadife ip kullandım. Örta marka kullanıyorum. 100 gram bir çift terlik için yeterli oluyor. Yün tığ kullanıyorum arkadaşlar. Tabanı için 2 milim, üst tarafını örmek için ise 3 milim tığ kullandım. Kece tabanlıklar kullanıyorum. 2 çift kullanacağız. Bir terlik için bir çift. Diğer terlik için ise bir çift kullanıyorum. Kalın olmasını tercih ettim ben. Siz dilerseniz ince de kullanabilirsiniz. Tek kat da kullanabilirsiniz. Ama çift kat olunca daha tok ve güzel duruyor terliğimiz. Terliğimizi örmeye tabanından başlıyoruz arkadaşlar. Önce tabanları birleştiriyoruz. Daha sonra üst tarafını örüyoruz. 2 tane keçe tabanı birleştiriyorum bu şekilde. Keçe olan tarafı bana bakacak. 2 milim tığ kullanıyoruz. Bunu sadece tabanı örerken kullanacağım arkadaşlar. Şöyle herhangi bir noktadan tığımı arkaya doğru geçiriyorum. Bu şekilde eşit olmasına özen gösteriyorum. Kadife ipimin ucunu düğüm yapıyorum. Dağılmaması için. Bu şekilde geçirdim. Ve bir sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı deliğe batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Bir sık iğne daha yapıyorum. Tabanımızın parmak uçlarındaki 5 tane deliğe 3'er tane sık iğne yapıyorum. Topuk kısmındaki 4 tane deliğe de 3'er tane sık iğne yapıyorum. Diğer kalan deliklerin hepsine 2'şer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tabanımızı tamamlıyoruz. Parmak ucuna geldim arkadaşlar. Parmak ucunda orta kısımda bulunan 5 tane deliğe 3'er tane sık iğne yapacağım. 3 sık iğne yapacağım. Biraz sıkıştırarak yapmamız gerekli arkadaşlar bunları. 1 2 Tığımı böyle biraz kalın yerine kadar deliğin içine girdirirsem rahat bir şekilde ipimi üst tarafa çekebilirim. 5 tane deliğe 3'er tane sık iğne yapıyoruz. Parmak ucunda her bir deliğe 3'er tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi topuğa doğru ilerliyorum. Topuk kısmında da 4 tane deliğin içerisine her birine 3'er tane sık iğne yapacağım. Aradaki deliklere 2'şer tane sık iğne yaparak topuğa doğru ilerliyorum. Topuk kısmının ortasındaki 4 tane deliğe 3'er tane sık iğne yaptım. Her bir deliğe 3'er tane sık iğne yapıyorum. Şimdi başlangıç noktasına gideceğim. Bu aradaki deliklerin her birine 2'şer tane sık iğne yaparak başlangıç noktasına ulaşıyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Başlangıçta yaptığım ilk sık iğneye hemen tığımı geçiriyorum. Bir tane ilmek çıkarttım. Karşıdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 2 numaralı tığımı bırakıyorum. 3 milim olan tığımı aldım. Artık 3 milim tığla devam ediyorum arkadaşlar. Tığımın başına bir kere doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Bunun içerisinden hepsini birlikte alıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Tığımın başına aldım. Hemen yanındaki sık iğneden batıyorum ve bir kere de çekiyorum. Bu işlemi tabanımızın etrafını dolaşana kadar yapacağız arkadaşlar. Başlangıç noktasına geldim arkadaşlar. Burada bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. İlk yaptığım tekli trabzanın başına geldim. Bir tane tekli trabzan yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Tabanımızı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Arkası bu şekilde görünüyor. Üstteki sıraları yaptıkça bu kenarları bu şekilde toplanacaktır. Terliğimizin parmak ucundaki deliğin tam orta noktasını buluyoruz. Orta noktadan sağa doğru 7 tane sayıyoruz. 7 tane boşluk sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. boşluğa tığımı geçirdim. Hemen bu boşluktan geçiriyorum arkadaşlar. Yanındaki boşluğa batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi buraya sağlamlaştırmış oldum. Tığıma arkadan öne doğru bu şekilde doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum ve bir tane ilmek çıkarıyorum. İlmeklerin hepsini birlikte örüyorum. Tekli trabzan yapmış oluyorum buraya. Tekrar aynısını yapıyorum. Tığımı ipimin arkasından
önüne doğru doluyorum. Aynı deliğe batıyorum ve bir tane tekli trabzan yapıyorum. Burada bir başak oluştu. Önündeki boşluğu atlıyorum ve yanındakine yapacağım. Tığımı yine ipimin arkasından önüne doğru doladım. Bir boşluk atlıyorum, yanındaki boşluğa geçiyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. 3 tane ilmeği birlikte alıyorum, tekli trabzan örüyorum. Tekrar tığımı ipimin arkasından doluyorum. Aynı deliğe batıyorum ve bir tane tekli trabzan daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada 2 tane başak oluştu. Parmak ucunda ilk sırada 6 tane başak oluşana kadar devam ettim. Sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Burada 3 tane ilmek boşluğu sayıyorum. 1, 2, 3. Şimdi hemen önümdeki boşluğa bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Yanındakine de bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bu ilmek kaydırma yaptığım ipimi bu şekilde çekiyorum ve terliğimizin tabanını bu boşluktan geçiriyorum. Buraya bir nevi bir düğüm atmış olacağız arkadaşlar. Bunu dikkatli yaparsanız burada bir sıkışma oluyor. Onu yaşamamış olursunuz. İpimi çekiyorum yavaşça. Burayı sıkıştırıyorum. İlk sırayı tamamlamış oldum arkadaşlar. İkinci sırayı bu taraftan yapacağım. Ondan dolayı ipimi bu şekilde sıraya şu şekilde tutarak karşıya doğru geçiyorum. Burada 1, 2, 3. boşluğa geliyorum. Hemen ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Burayı kasmıyoruz arkadaşlar. Olması gerektiği kadar bol bırakıyoruz. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Tığımı ipimin arkasına aldım ve geliyorum burada 1, 2, 3. boşluğa 2 tane tekli trabzan yapıyorum. İkincisini yaptım. Burada arkadaşlar bir arttırma işlemi yapacağız ve terliğin bu kısmında boşluk oluşmaması için hiç boşluk bırakmadan hemen dibine 2 tane daha yapıyorum. Hemen bu kısma 2 tane daha tekli trabzan yapıyorum. Burada terliğimizin şu kısmında bir boşluk oluşmasın diye orada bir arttırma işlemi yaptık. Devam ediyoruz şimdi. Tığımı ipimin arkasına aldım. Bir boşluk bırakıyorum. Yanındakine yani bir alt sırada 2 tane başağın ortasına tekrar 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Birincisini yaptım. İkincisini de yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar 8 tane başağımız olacak. Daha sonraki sırada 9, 10 şeklinde devam edecek. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bir boşluk atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir alt sırada 2 tane başağın ortasına 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde başaklarımız oluşmaya başladı. Şimdi sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Artık burada bir boşluk kalmadı. En son bir alt sırada ilmek kaydırmadan sonra bir boşluk yapmıştık. Bir ilmek atlamıştık. O atladığımız ilmeğin üstüne hemen 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Aynı şekilde 1, 2. Hemen sayalım. Başakları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane başağımız oldu. Bu sırayı tamamlamış olduk. Bir alt sırada yaptığım işlemin aynısını tekrar ediyorum arkadaşlar. Hemen önündeki boşluğa bir tane ilmek kaydırma yaptım. İlmeğimi aldım. Karşıdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Daha sonra önündeki boşluğu atlıyorum ve diğer boşluğa bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Burada yaptığım ilmek kaydırmayı da bu şekilde çekiyorum. Bu boşluğun içerisinden terliğimizi tabanını geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, buradaki ilmeklerimizi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Karşı taraftan örmemiz lazım. Bunu bu şekilde alt sıramızı bolluk bırakıyoruz. Karşıya geçtik. 1, 2, 3. boşluğa geliyorum ve ipimi buradan çıkartıyorum. Bu ipimizi sıranın arasından yürüteceğiz arkadaşlar. Boşta kalmayacak bu ip. Aynı işlemi tekrar edeceğim arkadaşlar. Tığımı ipin arkasına alıyorum. Bir önceki başağın yanına, burada bir boşluk var.
Bu boşluğa tığımı geçiriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Buraya bir tane başak oluşturdum. Buradaki sırada 9 tane başağımız oluşacak. Bir tane atlıyorum. Diğerine 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bu sırada da 9 tane başak oluşmuş olacak. Sıra sonuna kadar devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar. Alttaki ipimi de aradan yürütüyorum. Sıramızın sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'uncuyu yapacağım arkadaşlar. 9. başağımızı da bir alt sırada 3 tane kaydırma yapmıştık. Tam o noktaya kaydırma yaptığımız o boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve 9. başağı da oluşturmuş oldum. Aynı şekilde hemen yanındaki boşluktan bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Yanındakine bir tane ilmek kaydırma yapıp bu ilmek kaydırma yaptığım ilmeğimi bol bırakıyorum. Bu şekilde terliğimi içerisinden geçiriyorum. Terliğimin tabanının içerisinden geçiriyorum. Terliğimizin 3. sırasını da tamamlamış olduk arkadaşlar. Ben terliğimizin son sırasına geldim arkadaşlar. Toplamda 12 tane sıra yapmış oldum. İsterseniz siz bunu ayak numaranızın büyüklüğüne göre azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Benim için 12 sıra yeterli oldu. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar kalan ilmeklere birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna geliyorum. Şu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna gelmiştim zaten. 12. sıranın sonundayım. Hemen yanındaki boşluğa ilmeğimi alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bütün boşluklara birer tane sık iğne yaparak terliğimizin diğer karşı köşesine geliyoruz. Bütün ilmekleri birer tane sık iğne yaparak karşı köşeye geldim arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. İlmeğimi geçirdim. Karşıdaki ilmekten çıkartıyorum. Terliğimi bu şekilde çevirdim. Ve ipim arkada kaldı. Bütün ilmeklere, buradaki bütün ilmeklere sonuna kadar ilmek kaydırma yapacağım. Onu da nasıl yapıyorum? Hemen onun önündeki boşluğa geçiyorum. İpimi çektim ve ilmekten geçiriyorum. Bütün ilmeklere bu şekilde ilmek kaydırma yaparak sıranın sonuna geliyorum. İlmek kaydırma işlemini tamamladım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi terliğimizin üst kısmına da ilmek kaydırma yapacağız. Buradaki esnemeyi engellemek için. Onu nasıl yapıyorum? Tığımı hemen terliğimin bu ucundaki boşluktan arkaya doğru geçiriyorum. İlmeğimi de ipimi arkaya alıp ilmeğimi de buradan çıkartıyorum. Hemen önündeki bir tane başaktan tığımı üstünden geçiriyorum. Hemen alttan ipimi çekiyorum üste doğru. İpimi biraz hafif bol bırakıyorum. Karşıdaki hemen önündeki başağın üstünden geçiriyorum. Alttan ipimi alıp yukarıya doğru çekiyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar yapıyorum. Bütün başakların üzerinden birer tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bu hem esnemeyi önlüyor hem de güzel bir görüntü sağlıyor arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Son ilmek kaydırmamı da yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Şu şekilde çekip çıkartıyorum. Burayı güzelce sıkılıyorum ve ipimin ucunu aralarda kaybedeceğim. Terliğimizin bütün aşamalarını tamamladık arkadaşlar. Siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Ben yeni yıl renklerini tercih ediyorum.